Hürriyet ne var ne yok da bu hafta konuğum tüm güzelliğiyle, tüm zarafetiyle sizin çok sevdiğiniz ve mesajlar attığınız Cemre Arda. Hoş geldin Cemre. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Valla nasıl geçti 2024 öyle başlayayım. Nasıl bir sene oldu senin için? Yani şöyle 22 senelik hayatımın en güzel senesiydi aslında. Sonunda hayalim olan işe kavuştum. Oyunculuk yapmaya başladım. Çok yoğun bir seneydi. Çok fazla çalıştım ama bir o kadar da mutlu olduğum, verim aldığım bir seneydi. Favorilerime koyarım yani 2024'ü muhtemelen. Neler bekliyorsun yeni yıldan? Neler bekliyorum? Kendime daha çok şey kazandırdığım bir sene olsun isterim. Farklı konularda da tecrübe edindiğim bir sene olsun isterim. Sanırım böyle huzurum, sağlığım devam etsin yerinde. Başka bir isteğim olmaz. Ben biraz bugün şimdi aslında hikayenin başına dönmek istiyorum. Yani seni biraz daha yakından tanımak istiyorum. Çünkü dediğim gibi aslında çok fazla seviliyorsun ve seninle ilgili çok fazla da merak edilen şey var aynı zamanda. Nerede başlıyor senin hikayen? Oyunculuk nasıl girdi hayatına? Çünkü senin bildiğim kadarıyla bir çocukluk hayali değil tam olarak. Değil, Aslında biraz evet. tesadüflerin hikayesi. Senden dinleyelim istersen. Anlatayım. Ben Denizli'de doğdum, orada büyüdüm. 20 yaşıma kadar Denizli'deydim. 19 yaşıma kadar bir 3 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Aslında buraya üniversite için geldim ben. Mimar Sinan'da endüstriyel tasarım okuyordum. Ama hiçbir zaman yapmak istediğim meslek o değildi veya başka bir şey de değildi. Bir hayalim, bir hedefim yoktu aslında. Oyunculuk da bunların arasında değildi. Sadece tesadüf eseri ben bir yerden oyunculuk eğitimi almaya başladım. Yani yeni bir hobi, belki iyi gelir bana gibi düşündüm. Ama sonra işin içine girdikten sonra eğitim alırken fark ettim ki ben bunu meslek olarak yapabilirim. Evet, yani yıllardır bulamadığım o hedef bu olabilir. Böyle 2-2,5 sene oyunculuk eğitimi aldım ben ve sonra emin oldum. Evet, yapmak istediğim iş bu dedim yani. Denizli'den İstanbul'a geldin. Burada Evet. yeni bir düzen ve hayat kurmak zor olmadı mı peki? Zorlanmadın mı hiç? Aslında çok zorlanmadım. Yani şöyle, tabii ki ailem uzaktaydı, onları özledim ama İstanbul'a gidip geliyordum ben. Burada dayım yaşıyordu. Onun için bilmediğim bir şehre gelmedim aslında. Bir de çok yakın bir kız arkadaşımla taşındım. Ev arkadaşı olduk aynı zamanda. Yanımda kardeşim gibi biri de olunca o anlamda çok sıkıntı yaşamadım. Aslında büyülü zamanlardı benim için. Çünkü hep burada yaşamanın hayalini kurmuştum. Sevdiğim bir şehir İstanbul. Ailen nasıl bir aile? Hani destek olan bir aile miydi mesela oyunculuk konusunda? Evet, yani oyunculuk konusunda değil, sadece her anlamda bana destek olan bir ailem var. Çok büyük bir şans onlar benim için. Tabii ki kendi fikirlerini söylerler. Hani yapma kızım, etme kızım derler ama benim onları çok dinlemeyeceğimi de bilirler. Sadece kararlarımdan olabildiğince minimum zararla çıkmamı temenni ederler. Ama hep yanımda oldular bu konuda. Onlar başta tabii biraz daha böyle hobi olarak baktı olaya. Hani meslek olarak yapabileceğimi düşünmediler. O yüzden şöyle endişeleri vardı, işte okulu da bitir. Hani okulda aksatmıyorsun değil mi falan gibi. Ya ben onları aksatmıyorum desem de aslında öyle değildi iş. Oyunculuğun peşinden koşuyordum. Ama artık bu benim için bir meslek olduktan sonra onlar da benimle gurur duymaya başladı. Henüz 22 yaşındasın, çok gençsin ve aslında ilk işin. İlk işinde bu kadar hani popüler olmayı, bu kadar sevilmeyi, bu kadar böyle bir hayran kitlesi kazanacağını tahmin ediyor muydun? Etmiyordum yani. Çünkü şöyle, hiç hakim olmadığım bir dünya, sektör, dediğim gibi böyle çok küçük yaştan beri hayalini kurduğum bir meslek de olmadığı için aslında hiç getirilerini de düşünmemiştim ben bu işin içine girerken. Hani bunlar gelecek başıma, bunları yaşayacağım gibi bir öngörüm yoktu. Ama bu kadar sevilmek, beni onlardan biri gibi görmeleri beni sanki tanıyorlarmış gibi hissettiriyor bana ve çok güzel bir duyguymuş. Tabii ayrı sorumlulukları da oluyor yanında. Ama çok mutluyum böyle bir ilgiyle karşılaştığım için. Ama beklemiyordum bu kadarını, evet. Sence neden seni bu kadar sevdiler? Dedim ya, sanırım beni, Zeynep'i hem beni aslında ailelerinden biri veya daha önceden tanıdıkları biriymiş gibi gördüler. Öyle benimsediler. Buna sebep olan şey samimiyet olabilir diye düşünüyorum. Benim hem canlandırdığım karakter
hem de Cemre olarak kendim. Onlara geçti sanırım. Ne mutlu bana. Peki hayatında neler değişti son bir yılda? Yani şöhret ve popülerite senin hayatına ne kattı, ne götürdü? Hani hem bir yandan çok güzel, evet, bir yandan da zorlukları da olduğunu düşünüyorum. Senin hayatında ne oldu etkisi? Hayatım yani şöyle çok değişti benim. Her gün çalışıyorum. Çok yoğun çalışıyorum ama bundan inanılmaz keyif alıyorum. Çünkü boş durmayı seven biri değilim ben. Boş bir gün geçiremem kolay kolay. Bu kadar tanınmak, bilinmek, sevilmek tabii ki çok güzel ve ben kötü zor bir yanını görmedim şu ana kadar. Çünkü herhangi bir linçle de karşılaşmadım. İnşallah da karşılaşmam. Maşallah diyelim. Aynen. Ee, Dediğim gibi kötü bir yanı yok sanırım ya. Aksine çok güzel. Bazı işte mesela önemli bir günde, özel bir günde benim adıma dua eden insanlar var veya benim için iyi temenniler dile getiren insanlar var. Bu çok başka bir duygu, çok güzel. Peki bu yola çıkarken senin hedeflerin arasında ne var? Yani şöhret olmak, popüler olmak senin için ne derece önemli? Yani Cemre'nin hayallerinde ileride ne var mesela bu yolda? Ben daha çok mesleğime odaklıyım. Yani oyunculuğumun gelebileceği bir nokta, gelişebileceği nokta benim için hedeflerim arasında daha önemli. Şöhret veya popülerlik o kadar önemsediğim şeyler değil. Tabii ki güzel ve işin getirisiyle yanında geliyorlar. Ne mutlu. Ama ben hep oyunculuğumla anılmak, bununla bilinmek isterim. Öyle. Şimdi dizide aslında iki farklı kültürden iki gencin aşkını izliyoruz biz. Sence bu önemli mi aşkta? Yani iki farklı kültürden işte ekonomik farklılıklar aşkı ne derece etkiliyor? Önemli mi? Önemsiz diyemem sanırım. Yani evet önemli ama nasıl cevaplayabilirim bunu? Aslında o iki insanın ruhlarının nedenli birbiriyle bağ kurabildiğiyle alakalı sanırım bu. Diğer koşullarla değil de eğer o bağ kurulamıyorsa diğer koşullar bahane edilebilir. Ama o bağlar kurulabildikten sonra hiçbir şey engel olamaz bence aşka. Öyle düşünüyorum. Zeynep'le Halil'le de öyle oldu. Zıt kutuplar birbirini çeker mi sence? Çeker ya. Çeker. İnsan aynı olduğu birinden sıkılır diye düşünüyorum. Yani illaki ortak yanlar olmalı ki ortak paydada buluşabilelim. Ama her şey de aynı olmasın. Arada tartışmalar, sürtüşmeler, farklı görüşler. Bence keyifli bunlar. Senin karşı cinste aradığın mesela en önemli kriter ne? Aşık olunca nasıl biri olur Cemre? Ya da hiç aşık oldu mu yani? Sorular. Beni utandıran sorular. Kıpkırmızı oldum şu an. Hiç aşık oldum mu? Yani eğer olmuş olsaydım herhalde gerçek bir aşk yaşamış olsaydım şu an hayatımda olurdu o insan diye düşünüyorum. O yüzden gerçek bir aşk yaşamadım diyebilirim. Nasıl bir beklentim olur karşı taraftan? Ben huzur isterim. Beni anlayabilen bir insan isterim. Farklılıklarımız ayrı düştüğümüz noktalar olsa bile ortada buluşabilmeyi isterim. Yani birbirimizin hayatına iyi gelelim isterim açıkçası. Senin en büyük hayattaki aşkın kim ya da ne mesela? Yani bunu sadece bir karşı cins olarak sormuyorum. İşim. Kesinlikle işim. Çünkü hiçbir şey bu zamana kadar bana bu kadar keyif vermedi. Veya hiç kimse. En büyük fedakarlığın desem? Şöyle yani çok büyük bir fedakarlık da hatırlamıyorum. Açıkçası şükür ki çok büyük sınavlara da tutulmadım hayat tarafından. Ama şunu sayabilirim. Yaşım çok küçük. Sizin de söylediğiniz gibi ve yaşıtlarımı biliyorum, görüyorum. Tabii ki kötü değil. Herkesin kendi hayat tercihi bu. Ama belki başka şeyler yapmak isteyebilecek bir yaştayım aslında. Daha hayatın tadını çıkarmak, ne bileyim, hayata daha eğlenceli taraftan bakmak isteyebilecek bir yaştayım. Ama kendim için sanırım bu fedakarlığı yaptım. Çünkü bunu seçmedim. Ben hep biraz daha ileriyi düşünen, aslında hep bir an önce kendi ayakları üstünde durmak isteyen ve ideallerine ulaşmak isteyen bir insandım. O yüzden hayatımda kendim için fedakarlık yaptığım şeyler oldu. Daha çok hep çalışmanın üstündeydim. Peki en büyük korkun ne hayattaki? Şeyi söylememe gerek yok herhalde, işte ailemi kaybetmek falan, onlar zaten çok büyük şeyler, her insanın korkacağı durumlar. Onun dışında başarısızlık olur sanırım en büyük korkum.
bir şeyi başaramamak, yanılmak illaki var, hayatın gerçekleri. Tabii ki yaşıyorum ama çok büyük bir başarısızlık yaşamak istemem. En büyük mücadeleni sorsam bir de. En büyük mücadelem kendimle sanırım. Çünkü ben kendini çok fazla eleştiren bir insanım. Yani kendimin en büyük eleştirmeni benim hatta. Dışarıdan bu kadarını duymuyorum. Başkaları yapsa olabilir diyeceğim hataları kendime yapma şansı çok tanımıyorum. Hata yaptığında çok kızıyorum kendime. O yüzden en büyük mücadelem kendimle. Çünkü kendimin en iyi versiyonu olmak için bayağı savaşıyorum içeride aslında. Şimdi sen çok da güzel bir genç kızsın. Teşekkür Sence ederim. bu sektörde oyunculukta güzellik avantaj ya da dezavantaj mı? Nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun bunu? Yani avantaj tabii ki. Dezavantaj olduğu yerler de vardır bu arada. Çünkü ne bileyim belki bazı kast seçimlerinde işte atıyorum başrol değil başka bir karakter arıyorlar. Orada belki başrolün önüne geçebilecek birini istemeyebilirler. Bu sektörün gerçekleri bunlar. Ama çoğu zaman avantaj tabii. Sadece tek başına yeterli olduğunu düşünmüyorum ben güzelliğin. Çünkü belli bir süreye kadar insanın hoşuna gider izlediği şey. Sonuçta o görüntüye alışıyorsunuz. 20 saniye bakınca o artık sizin için normal bir şey oluyor. Ama başka bir şey daha vermeli izlediğiniz insan diye düşünüyorum. O yüzden tek başına güzelliğin çok da bir işe yarayacağını düşünmüyorum sektörde. Peki şimdi en büyük aşkını demin sordum ama senin hayatındaki en büyük aşklardan biri de dans bildiğim kadarıyla. Ha, evet. Dansı çok sevdiğini biliyorum. Ne ifade ediyor senin için? Dansla ilgili mesela önümüzdeki dönemde hani oyunculukla birleştirip bir şeyler yapmak ister misin? Çok isterim. Hatta hedeflerim arasında kesinlikle böyle bir şey var. Dans benim hayatıma şöyle girdi. Ben lise dönemine kadar çok hobisi olan bir çocuk değildim. Yani böyle işte ne bileyim voleybol oynarlardı, futbol oynarlardı. Ben sevmezdim okulda bunları veya şarkı söylemezdim. Böyle bir hobim yoktu yani. Bu da şimdi çevrede yaşıtlarım hep bu tarz hobilere sahip olunca bana kötü hissettiren bir şeydi. Allah Allah diyorum ben niye böyle bir şeye sahip değilim? Sonra lisede ben dans eğitimine başladım. Önce hip hop modern dans olarak başladım. O bana o kadar iyi geldi ki. Bir de okulumuzun step takımı vardı. Biz yarışmalara katıldık onunla beraber step takımındaydım. İlk defa böyle insanların bana bakıp beni takdir ettiğini gördüğüm yer danstı aslında. Ve dans ederken hiçbir şey düşünmüyorum. Tamamen ruhum, bedenim özgür. Bu bana çok iyi geldi. Bunu simgeliyor aslında. Mükemmele en yakın hissettiğim yerdi dans benim hayatımda. Hatta bacağımda bununla ilgili bir dövme var. Ve altın oranın içinde bir balerin simgesi var. Öyle hayatımda etkili bir yerde dans benim için. Harika. Yani ileride bununla ilgili bir şey yaptığında da bence hayranların da bunu merakla bekliyor olacaklar zaten. Umarım, çok isterim. Peki boş zamanlarında ne yapar Cemre? Yani şu ara çok boş vaktinin olmadığını biliyorum. Evet. Ama ne mutlu eder seni mesela? Ya repolarım mesela bir gün repo oluyor haftada. Onda çoğunlukla kendimle vakit geçiriyorum. Evde olmayı çok seviyorum. Pek sosyal bir insan değilim. Maalesef bunu çok aşamıyorum. Aslında biraz daha fazlasını istiyorum. Yeni insanlarla tanışmak. Ama dediğim gibi biraz evcimen bir insanım ben. Evde vakit geçiriyorum. Dizi izliyorum, film izliyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Onun dışında da dans etmeyi çok seviyorum. Dans ve spor da hayatımda hep daimi olan hobilerim. Ama bundan sonrası için bir boşluğum olsa mesela at binmeyi de bu sette öğrendim ben. Onu da çok sevdim. Herhalde onun da üstüne düşerim. Takip ettiğin işler var mı? Ya da hani şu dizide ya da şu yapımda ben rol alsaydım şöyle bir karakteri oynamak istiyorum dediğim bir şey mesela. Ben dönem işlerini çok beğeniyorum. Farklı zamanlar, farklı kostümler, farklı diller belki ilgimi çekiyor. O yüzden bir dönem işinde yer almak isterdim. Spesifik bir şey söyleyemem belki ama farklı bir zamanda farklı bir ruhu canlandırıyor olmak isterdim. Rol almak istediğin isimler var mı? Beraber çalışmak Evet. istediğim. Yani oyunculuklarını, iş seçimlerini beğendiğim isimler var tabii ki. Beraber çalışırsam ne mutlu bana. Kimi söyleyebilirim? Birce Akalay'ı örnek verebilirim. Yani izlemeyi çok seviyorum bir kere onu öncelikle. Haluk Bilginer diyebilirim. Başka düşünüyorum. Serenay Sarıkaya'yı çok beğeniyorum. Aynı zamanda
onunla şöyle bir empati kurabiliyorum. Fide bir Evet. balerini oynuyor aslında, bir dansçıyı oynuyor balerinden ziyade. Öyle çok seviyorum o rolünü mesela. Öyle bir rol mesela yakışır Evet, sana, çok evet, isterdim. ilerleyen dönemde. Aynen. Daha yolun çok başı olduğu için bence mutlaka da olabilir böyle bir şey diye düşünüyorum. İnşallah. Hayal kurar mısın? Var mı hayallerin mesela? Şunu mutlaka yapmalıyım. Yapmazsam içimde kalır dediğim bir şey. Hayal kurarım ama daha yakın zamandan kurarım. Öyle söyleyeyim. Çünkü ben şeyi sevmiyorum çok. Kendimi hayal kırıklığına uğratmayı sevmiyorum. O yüzden böyle yakın gelecekte yapma ihtimalim olabilen bir şeyi seçiyorum ve onun hayalini kuruyorum aslında. Tabii ki olmak istediğim işlerin hayalini kuruyorum. Hayatımda gelmek istediğim noktalar, yeni edinmek istediğim hobiler, onların da hayallerini kuruyorum. Ve peşlerinden gitmek istiyorum. Valla yolun açık olsun Cemre, ki açık Teşekkür bence ederim. zaten. Çok memnun oldum seni tanıdığım için. Ben de Var çok mı memnun senin oldum. buradan iletmek istediğin bir şey hem hayranlarına hem bizi izleyenlere? Çok teşekkür ederim. Bütün takdiriniz, ilginiz, sevginiz için. Bunu hissetmek çok güzel. Ben de sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Teşekkür ederim ayrıca beni konuk ettiğiniz için. Ben- Çok keyifliydi. Çok mutlu oldum seni tanıdığım için. İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim.